Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir geri dönüşüm çalışmasıyla birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Kavanozdan çiçekli salıncak yapacağız. Gördüğünüz gibi ahşaplarımız var, deniz kabuklarımız var, hasır ipimiz, minik bir kavanozumuz. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. Evet, ne dedik? Salıncak yapıyoruz. Tabii ki salıncağımızı 90 derece dik açıda tutmak için küçük desteklere ihtiyacımız var. Hemen ben çilek kasasının kenarından çıkan bu kalın yerleri gördüğünüz gibi küçük üçgenlere bölüyorum. Son çalışmalarımda en çok kullandığım malzeme diyebiliriz karbonat. Camı boyayabilmek için daha önceki çalışmalarımda biliyorsunuz karbonat kullanıyorum ve cam boyası almadan akrilik boyayla çalışmalarıma devam edebiliyorum. Çok fazla eklemenize gerek yok. Şimdi birazdan yakından da göreceksiniz. Bir çay kaşığı kadar boya kullanıyorum ve bir çay kaşığının ucu kadar karbonat kullanmanız yeterli oluyor. Hemen küçük bir sünger yardımıyla sadece süngerle sürerseniz boyanızı cama çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Açıkçası ben fırçayla da denedim ama fırçanın izi kalıyor. Ama süngerin o ufak tortu bırakması hem şık bir görünüm elde etmemizi sağlıyor hem de kapatıcı özelliği gösteriyor. Süngerinizi her zaman boyamayı bitirdikten sonra yıkayıp kullanabilirsiniz. Geri dönüşüm demişken bu arada bu ahşapları ben yine atılmış çöpten buldum ve değerlendirme kararı aldım. Çünkü gerçekten çok hoş bir ahşap. Biraz yakılmış da böyle güzel, hoş bir renk de almış. Ölçüleri her zaman söylediğim gibi kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim hemen hemen 20-25 santim civarında bir çerçeve boyutunda olacak çalışmam. Kenarlarından boşluk bırakmak için 3'er santim işaret alıyorum. Tam böyle dikdörtgen bir çerçeve gibi değil de kenarlarından boşluklu çalışacağım. Temelimi oluşturmadan önce ben hep biliyorsunuz malzemelerimi kontrol edip ilerliyorum. Daha hoş olduğuna karar verdim yapıştırmadan, birleştirmeden önce. Gördüğünüz gibi kestiğimiz o küçük dik açı üçgenlerimizi koyuyoruz ve yerimizi sabitliyoruz. Bu salıncağımızın altı olacak. Hemen yanlarını da oluşturuyoruz. Bu dik durmasını sağlayacak bir çalışma, yani çalışmamızın dik durmasını sağlayacak bir küçük üçgenler. Bunu yapmasak da olur mu derseniz kavanozumuz biraz tabii ki bir ağırlığı olduğu için açılma, esneme yapabilir. Bir destek amaçlı yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Yine altında görünmüyor ama 3'er santimden işaretlediğim yerlere yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çerçeve oldu. Yani salıncağımızın temeli oluştu. Şimdi salıncağımızı asabilmek için tam ortasına işaret alıyorum ahşabımın ve aralarına 4'er santim boşluk bırakarak deleceğim ve salıncağımı böyle asmaya çalışacağım. Bu işlemi yapıştırmadan önce de yapabilirsiniz ama ben herhangi bir sorun yaşamadım. Yapıştırdıktan sonra da yapabilirsiniz. Kavanozumuz kurudu. Üzerine ben sarı puantiyeler yapacağım. Kavanozumuzun yüzeyi tam pürüzsüz olmadığı için ve hafif oval olduğu için bazı yerler net çıkmıyor. Tabii ki onları daha sonra fırçayla ben tamamlıyorum. Siz de boşta kalan, açıkta kalan yerleri fırçayla tamamlayabilirsiniz. Kavanozumuzu boyaması bittikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Şimdi bu kestiğimiz küçük dik açı üçgenleri ben deniz kabuklarıyla dekoratif hale getireceğim.
Hem renklendirmiş olacağız çalışmamızı hem de buradaki görünümü kapatmış olacağız. Sizde elinizde yapay çiçekler varsa ya da boncuklar, ahşap boncuklarla da renklendirebilirsiniz. Burayı kamufle edebilirsiniz. İki tarafı da kapattık gördüğünüz gibi. Hem çok şık bir hal aldı hem de buradaki kötü görünümü kapatmış olduk. Kavanozumuz kurudu. Şimdi asmak için önce bir yanından ince bir ip geçiriyorum ve bağlıyorum. Sonra bunu çeviriyorum ve diğer tarafından aynı işlemi yapacağım. Evet. İki tarafından da aynı hizada olmasına dikkat ederseniz çok önemli. Çünkü yukarıdan astığımız zaman yamuk durmaması gerekiyor. Evet, iyice açısını belirledikten sonra muhakkak düğümünüzü atın. Kavanozumuzun ağzındaki görüntüyü kapatmak için de yine ince bir hasır geçeceğim kavanozumuzun ağzına. İsterseniz kalın bir hasır kullanıp tek katta da geçebilirsiniz. Ama ben biraz daha hareketlilik katması için ince bir hasırla geçtim ve 2 tur döndüm. Hem de daha önceki çalışmalarımda elimde kalan bu ince hasırımdan vardı. Değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi atmadığımız 10 santimlik hasırları bile kullanıyoruz. Siz de çalışmalarınızda kalan malzemelerinizi muhakkak saklamanızı tavsiye ederim. Hasır ipi rahat geçirebilmemiz için her zaman biliyorsunuz ki ipimizin ucunu bantlıyoruz. Daha sonra geçmesi çok zor oluyor. Bir de şimdi çalışmamızda tabii ki 2 kat yapıyoruz. Daha da zor oluyor geçmesi. Bu sebepten bantlamanızı tavsiye ederim. İşimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Şimdi ben üstlerindeki bu görünümü, bu deliği kapatmak için boncuk kullandım. Hem bir hareketlilik kattım çalışmama hem de renk katmış oldu. Her bir ipi kendi boncuğuyla bağlıyorum. İkisini birbirine bağlamıyorum. Ayrı ayrı bir şekilde alttan sabitliyorum. Fazlalıklarını keseceğiz. Önce tabii ki iyice ayarlayalım yerlerini ve aynı uzunlukta olmasını sağlayalım. Şimdiden bu haliyle bile çok şık gözüküyor. Hemen içine yapay çiçeklerimizi kullanıyoruz. Bu gördüğünüz şu anda papatya, yaprakları dökülmüş bir papatya. Lavantalarımız var. Bu çiçekleri kendiniz de bahçede, ormanda, parkta bulduğunuz zaman toplayıp kurutabilirsiniz. Bu tarz ürünleri kendiniz elde edebilirsiniz. Çalışmalarınıza da hem kendi emeğinizi kattığınız malzemeleri kullanabilirsiniz. Lavantaları kurutup istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Her bir çiçek parçası eklendikçe ayrı bir güzel hava katıyor. Yine her şeyimiz geri dönüşüm, dediğim gibi kavanozumuz, ahşaplarımız, çiçeklerimiz, deniz kabuklarımız. Evet, çalışmamızın da sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz.
beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.